Merhaba, ben Nesibe. Yeşil'in Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Fransız mutfağından galet tarifi paylaşıyorum. Kıyır kıyır hamuruyla parmesanlı mantarlı galet tarifi paylaşıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Tarifimize öncelikle galetin kıyır kıyır olan hamurunu hazırlayarak başlayalım. Galet hamuru bir çeşit kiş ya da tart hamurudur ve en hızlı, en kolay şekilde mutfak robotunda yapılır. Mutfak robotunun derin haznesinin içerisine klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı un alalım. Galet hamurunuzu çok daha kıtır, çok daha güzel yapmak istiyorsanız dolu dolu 2 yemek kaşığı mısır unu koyalım. 1 tutam tuz ekleyelim. Ve buzdolabından yeni çıkarmış olduğumuz 115 gram tereyağını gördüğünüz gibi küçük küçük küpler halinde kesip karıştırma kabının içerisine alalım. Eğer çok sıcak bir ortamda çalışacaksanız tereyağınızı dondurabilirsiniz. Eğer mutfak robotu kullanmayacaksanız tereyağını buzlukta dondurup tereyağını rendeyle rendeleyip hamurla çatalla karıştırarak da bu güzel hamuru elde edebilirsiniz. Ama mutfak robotuyla dakikalar içerisinde hızlıca bu işlemi yapabilirsiniz. Tereyağlarını da gördüğünüz gibi küçük küçük kesip koyduktan sonra mutfak robotunun kapağını kapatalım. Mutfak robotunu 40 saniye kadar çalıştıralım. Ve tereyağların küçük küçük parçalanıp etrafının unla kaplanmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi tereyağlar minicik minicik parçalanmış ve etrafı unla kaplanmış. Bu tam olarak galette hamurunda olmasını istediğimiz şey. Böylelikle hamurumuz piştiği zaman küçücük tereyağı parçacıkları eriyecek ve hamur kıyır kıyır bir hale gelmiş olacak. Mutfak robotunun kapağını kapatalım ve tekrar 20-30 saniye kadar çevirelim. Robotu tekrar çalıştıralım ve robot çalışırken 2 yemek kaşığı kadar soğuk su ekleyelim. Ama lütfen 2 yemek kaşığından daha fazla eklemeyin. Ve suyu lütfen peyderpey ekleyelim. Hepsini birden eklemeyelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. Bundan daha fazla lütfen eklemeyin. Ben yarım çay bardağı suyun yarısını kullandım. Yani toplamda 1,5-2 yemek kaşığı kadar. Hamurumuza daha çok su eklersek o zaman hamurun yapısını bozarız. Robottan aldığımızda hamur nispeten bütünleşmiş ama tamamen de hamurlaşmamış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hala parçalar halinde, hala biraz crumble halinde. Böyle olması gerekiyor. Eğer çok fazla su eklerseniz o zaman hamur gibi olur. Bunu istemiyoruz. Bu aşamada elimizi çok fazla değdirmemeye çalışalım. Çünkü tereyağlarının erimesini istemiyoruz. Gördüğünüz gibi yavaşça toparladım ve ben bu galeti porsiyonluk galetler yapmak istediğim için 4 eşit parçaya böldüm. Ve böldüğüm bütün parçaları elimle hızlı bir şekilde yuvarlayarak disk haline getirip hepsini ayrı ayrı streç filmle kaplıyorum. Eğer siz böyle porsiyonluk galet yapmak istemiyor ve tek galet yapmak istiyorsanız aynı şekilde bütün hamuru porsiyonluk bölmeden bir disk haline getirin ve yine streç filmle kaplayın. Böyle streç filmle kapladığımız galet hamurlarını buzdolabında en az yarım saat, mümkünse 1-2 saat bekletelim. Böylelikle tereyağları tekrar soğuyacak, tekrar kendini toparlayacak ve galetimizin kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Hamur buzdolabında dinlenirken biz galetin iç malzemelerini hazırlayalım. Bunun için 3 tane orta boy soğanı jülyen doğrayalım. Galeti pişirdiğimizde soğanların biraz daha dişe gelir olması için soğanları çok fazla inceltmeyelim lütfen. Biraz daha kalın kalın jülyen doğrayalım. Bir tavayı ocağa alalım. Ocağın altını yüksek seviyede açalım ve tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup doğradığımız soğanların hepsini tavanın içerisine alalım. Ve soğanlar yüksek ateşte kavrulurken biz mantarları hazırlayalım. Ama lütfen mantarları hazırlarken soğanları ara ara karıştırmayı unutmayın. Kişi başı 100-150 gram kadar mantarı doğrayalım. Ben yarım kilo mantar kullandım. Burada istediğiniz mantar çeşidini kullanabilirsiniz. Ben kahverengi İsviçre mantarı kullandım. Biraz daha aromalı olduğu için.
Mantarları da tıpkı soğanlar gibi çok inceltmeden nispeten kalın olacak şekilde doğrayalım. Çünkü galetin içerisinde mantarların da çok yok olmasını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi aşırı inceltmiyorum. Biraz daha kalın kalın doğruyorum. Biz mantarları doğrarken artık iyice kavrulmuş olan soğanların hepsini bir tabağa alalım. Ve ocağın altı hala yüksek ateşteyken tavanın içerisine bütün mantarları koyalım. Burada lütfen ocağınızın altı en yüksekte olsun. Çünkü mantarların sulanıp yok olmasını, tadının kaybolmasını istemiyoruz. Mantarları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yüksek ateşte çok fazla yok olmadan pişirmemiz gerekiyor. Mantarları yüksek ateşte pişirdikten sonra içerisine daha önceden kavurmuş olduğumuz soğanları alalım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Ve ben bir tutam muskat ekledim. Tadı gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çay kaşığının ucuyla muskat eklemeniz yeterli. İç malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra biraz daha ılıması için bir kenara alalım ve biz hamurları tek tek açmaya başlayalım. Buzdolabından çıkardığımız galet hamurlarını ister yağlı kağıt üzerinde, isterseniz tezgahın üzerine birazcık un serperek merdane yardımıyla açalım. Galeti açarken çok düzgün olmasının bir önemi yok. Çünkü galet zaten salaş bir yiyecektir. Yani mükemmel bir yuvarlak elde etmeye çalışmayın. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde galet hamurunu açın ve yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisinin üzerine alın. Hamurların üzerine istediğimiz çeşit peynirlerden koyalım. Ben Gouda peyniri kullandım. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Mozzarella, kaşar, ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ve üzerine hazırladığımız mantarlı soğanlı karışımdan bol bol koyalım. Gördüğünüz gibi galet hamurunun kenarlarını biraz boş bırakıyorum. Çünkü o hamurları içe doğru katlayacağız. O yüzden kenarlarda 2-3 santim boşluk kalacak şekilde malzemelerinizi koyun. Ve mantarların üzerine parmesan dökelim. Siz parmesan yerine rende kaşar kullanabilirsiniz ya da mozzarella kullanabilirsiniz. Ama parmesanı denemenizi tavsiye ederim. Çünkü parmesanın kendine has o tadı bu tarife çok yakışıyor. Ve ben üzerine biraz da taze kekik koydum. Eğer elinizde varsa bu da çok yakışıyor. Ve galet hamurunu ortaya doğru yüksek olacak şekilde pileli pileli katlayalım. Hamurun üzerine yumurta sarısı sürelim. Ve ben böyle hamurların üzerinde peyniri de ekstra sevdiğim için yumurta sarısını sürdükten sonra hamurun üzerine tekrar parmesan döktüm. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Ve galeti önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Ve galeti ister çay saatlerinde, ister kahvaltı sofralarında, ister akşam yemeklerinde yan menü olarak gönlümüzce servis edelim. Gördüğünüz gibi galet fırından çıktı ve galetin olması gereken hamuru tam olarak böyle gösteriyorum. Kıyır kıyır ve ara katmanları görüyorsunuz. Bu hamurun ne kadar kıyır kıyır olduğunu gösteriyor. Umarım bu galet tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde yapar, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyette kalın.